Şimdi futbolun mucizesine kapılma zamanı. Dolabını Coca-Cola ile doldur ve zafere inan. Herkese merhabalar, sevgiler. Coca-Cola'nın sunduğu FIFA Dünya Kupası gün sonu programımıza hoş geldiniz. Hocam. En iyi maçıydı bence turnuvanın. Öyle mi diyorsun? Ki böyle en iyileri çok kullanan biri değilimdir. Genelde bir şey unutmuş oluyorum. Ya, ama bu en iyi maçıydı turnuvanın. Ya üst üste bu kadar çok maç izleyince tabii şimdi kafada insan düşünüyor ne vardı ne yoktu. Yakın tarihten örnek vermek daha iyi, o yüzden en iyi diyelim. En iyi olmasının sebebi daha iyi oynayan tek taraflı maçlar oldu. Yani tek taraflı daha iyi oynayan takımlar oldu belki. Ama iki tarafında kendi planını uygulayıp ikisini doğru şekilde izletebildiği belki de tek maç buydu şu ana kadar. Orada, o yüzden iyi görünüyor. Hemen menümüze geçelim. Önce bir maçın neden iyi olduğunu biraz daha detaylı konuşuruz. Tamamdır. Ondan sonra hemen gideceğiz tahtaya. Çünkü kadrolar klasikti ama oyunda beklenmeyen şeyler vardı. Onun bir üzerine konuşuruz. Ondan sonra herhalde bir Griezmann performansı konuşuruz. Çünkü yani İngiltere'yi öveceğimiz şeylerden biri de Griezmann'ı zorlamalarıydı. Baba hem çok iyi oynadı hem de 2 tane asist yaptı. Maçın adamı bizim tarafımızda. İkinci baharı yaşıyorum şimdi. Evet yani diyebiliriz. Şeyi konuşuruz. Didier Deschamps' orta saha oyuncularının bazılarının futbol ömrünü uzatmasını, Griezmann'ın, Rabiot'un, yani bütün oyunculara değer katan bir oyun var. Ondan sonra İngiltere'yi de elendiler. İşte o penaltı laneti, artık lanet mi denir bilmiyorum. Onu konuşuruz ve bence Southgate'i de bu maçta övmek gerekir ki onu tahtada yaparız. Övmekte, yermekte gereken yerler var. Evet. Ondan sonra hem chatimiz hem Sayın Kıyıcı bir skor bildi. Yine tahmin oyunumuza devam ederiz. Fransa-Fas eşleşmesini konuşuruz. Arjantin-Hırvatistan tahminimizi yaparız ve hem haftayı hem çeyrek finalleri kapatırız. Hocam, hakikaten yani bu maçı iyi kılan biraz da elenen İngiltere'nin cüretkarlığı mıydı? Abi bence şuydu. Turnuvada, çoğu turnuvada şunu göremiyoruz. Bu turnuvada çok net gördük. Kendi planlarından çok çabuk vazgeçiyor teknik direktörler. Ya bu arada üst üste çok yayın yapınca ses hafiften gitmeye başladı. Özür dilerim. Bir de bizim gerçekten en çok bağıra çağıra izlediğimiz, en eğlendiğimiz maçtı. Evet, o yüzden özür dilerim, biraz toparlamam gerekiyor. Ya abi, plandan hocalar vazgeçtiği zaman ne istedikleri sonucu alabildiler bu turnuvada. Zaten planından vazgeçtiğin için alışkanlığından vazgeçtin. İyi bir futbol ortaya koyamadın. Bu 11'lerinde değişiklik yapmadılar. Kendilerinden daha zayıf takımlara karşı hangi 11 ile çıkıyorlarsa o 11 ile çıktılar. Bunu neredeyse ilk defa gördük. Çünkü bütün hocalar, dahil, Brezilya hocası dahil, bir yerlere bir dokunuş yaptı. İşte stoperi bek yaptı falan filan. Bu iki teknik direktör de bunu yapmadı. Bunu yapmazsın ama oyunu değiştirirsin. İkisi de oyununu çok değiştirmedi. İngiltere iyi oynayabilmesi için önde kalması lazım. Yani İngiltere'nin ben biraz derine kurayım savunmayı, rakip oynasın, ben hızlı çıkayım dediği zaman hiç işler istediği gibi gitmiyor. Ama bunu yapmadılar. Yani onu tercih etmediler. Ama Fransa'da topu ayağına almak zorunda kaldığında da iyi oynayabilen bir takım. Ama topu bıraktığında, rakibin önde baskısına cevap vererek oynamaya çalıştığında da iyi oynayabilen bir takım. O da onu yaptı. O yüzden çok zevkli bir maç izledik. Hocam siz ne diyorsunuz? Maçın iyi bir kere her şeyden önce Dünya Kupası eşleşmesi adı altında en iyi bir ilk yarıyı izledik. Hem taktiksel birikim hem de oyuncu kalitesinin sahadaki kaliteyi izleyiciye yaşatması, seyir zevki. İngiltere bir 5-10 dakika bir test etti. Bir basalım dedi, bir ön alan baskısı yapalım dedi. Haliyle bunu sürekli hale getirmek de zor. Fransa gibi hem fizik gücü hem atlet bir takım. O sırada Xiaomi'nin golü geldikten sonra bence Henderson ve Rice biraz daha oyunu hem top kontrolü hem pas kontrolü biraz daha orada dikte etmeye başladı İngiltere adına. Hatta Harry Kane'in de Upamecano'ya zorluk yaşattığı bir sekans var. O ilk devre, o penaltı pozisyonlarının, tartışmalı pozisyonların olduğu dönemde. Böylece oyunun seyir zevki arttı. Beklentimizin olduğu yere erişti. Ama işte maç genelinde şunu söylemek lazım. Griezmann, kalite doğru organizasyonu her zaman kırar. Bu turnuvanın bence anahtar şifresi. Griezmann'ın nefis performansı. Bazen oyunda saklandığı dediği anda bile iş bitiren performansı. O dediğin dikte anı var ya, bir 15-20 dakika. Oralarda kötü göründü. Ama o da defansif rolleri nedeniyle sanırım kötü göründü. Biraz daha bir şey bozdu ya.
Mbappe'yi durduralım. Griezmann'la Dembele'nin bağlantısını keselim. Rabiot işte Tchouaméni uyumunu bir tanesi belki iş yapsın o bölgede. Bizi çıkışlarda atlasın. Kendileri de oynayamadı. İngilizlerin kendileri de oynayamadı zaten. Sürekli halde bunu beceremedi. Burada da Deschamps'ın sabrı, hani sebat sabrı, Southgate'in ben oyuncu değişikliklerinin çok geç olmasına bağlıyorum. Yani bence Mason Mount'la Eleştireceğin kısım orası. orası abi. Yani Grealish, yani Sterling tercihinden önce bence Grealish bir 15 dakika, 8 dakika uzatma desen 20 dakika falan daha fazla oynamalıydı, süre almalıydı. Mason Mount da bence Foden biraz iç oyuncusu gibi, Guardiola'nın kullandığı gibi oynayıp Henderson yerine Mason Mount da biraz forvet arkası, kenar forvet gibi rol almalıydı. Abi şimdi ona bakıyordum. Haklısın, ben maçın heyecanıyla böyle 80'e kadar beklediğini fark etmemişim. 90 artı 8 abi şey var, Grealish var. 85 Rashford var. Ya Grealish girerken ben şey dedim. Geç kaldı dedim. Sonra süreye baktım. Evet. Dedim aman ne yorum yapmışım. 98'de almış harbi. Golden sonra zaten Koeman'a attı hemen Deschamps. O da mesela golün geleceğini beklediği için bozmadı. Daha detaylı sen tahtaya Sen kalkınca tahtada bize- konuşalım abi. Taktım bile Çünkü vallahi. ya iki hoca da kendi oyununu oynamak istedi ama kötü görünen kısımlar işte. Neden Griezmann ve Rabiot önceki maçlardaki kadar maçın belli bölümünde iyi görünmedi? Farklı bir tercih yaptığı için değil. Rakip iyi oynadığı için iyi görünmedi. Rakip itti onları o oyuna. Yani normalde 4-4-2 savunmayı çok sever Deschamps. O 4-4-2 savunmada roller birazcık bu maçta karıştı. Bunu da Saka'nın mesela iyi performansı neden oldu. İngiltere'nin doğru durması neden oldu. Buyur abi sen bir başla. Şimdi biz geçen maçta da artık her maçta konuştuğumuz üzere top oyuna nereden başlıyorlarla başlıyoruz. Burada oradan başlamayacağız çünkü herkes kısa başlıyor. Bunlar büyük takım. İkinci soru, rakibi nerede karşılıyorlar? Biz hep şunu demiştik. Orta blokta iki takım da bekler. Zaten Southgate tedbirli oynuyor. Döşem Hoca'nın da alameti farikası. Böyle Dünya Kupası var. Ama burada ezberi Döşem bozmadı. Bunlar burada bastı. Ben ilk yani Southgate muhtemelen eleştirilir İngiliz basınında da. Burada da chatimizde de vardır. Ama ben şu cürete saygı duydum. Bunlar burada bastı. Net. Evet. Yani hatta ilk onu sorarak başlayacağım size. Şimdi bir teknik direktör arkadaşımızla konuştuğumuzda da onun topu bırakmak diye bir şey yoktur. Topu nerede kazanacağım sorusu vardır. Nerede kazanabilirim sorusu vardır demişti ya. Şu anda Galatasaray'da çalışan bir arkadaşımız. Yani şimdi burada Fransa'nın stoperlerine baktığımızda da öyle ayakları balta stoperler yok. Neden sizce burada Driplingle basmayı... çıkabilen stoper var. Çok Evet. önemli. Yani bekler de öyle. Kunde, ben izlediğim Kunde enteresan bir Kunde bu kupada. Neden bunu tercih etti sizce Southgate? Abi bence Amerika maçından, İngiltere-Amerika maçından bir ders çıkardı. İngiltere-Amerika maçına 3 puanım cepte. İran'a 6 tane atmışım. Grup müsabakası. 1 puan yeter diyerek çıktığında Amerika'nın kendisini çok zorlayacağını düşünmeyerek çıktı. Ama Amerika öyle kapattı ki o kapatmayı tabii ki tercih etti İngiltere. Ama bunun karşılığında da çok rahat hücuma çıkabileceğini düşünüyordu. Hiç rahat çıkamadı. Yani o orta üçlü burada oynadığında, yani oyunu buraya yıktığında, Bellingham koşuları daha rahat attığında, Henderson şuraya gelip, ki o maçta Henderson sonradan girip işi toparlamıştı. Henderson ortaları şuradan yaptığında farklı bir şey oynanıyor. Topu orta sahaya yakın aldıklarında farklı bir şey oynanıyor. Orta sahaya yakın aldıklarında bir anda hücuma giden bir takıma bir türlü dönüşmedi bu takım. Belki arıza olarak Southgate'e bunu yazabiliriz. Foden çok elzem bu takım için. Zaten attıktan sonra bir daha kesmedi Henderson gibi. Ama Foden o alışkanlıklar City'deki alışkanlıklar olmadığı için bir türlü Foden'ı şurada demarke göremedik. Mesela araya çok fazla Henderson'ın bırakacağı pozisyon çıkması gerekiyordu. Buraya kendi kalesine yakın oynadığında bunları yapamadığını gördü. O yüzden dedi ki ben yani kazanacaksam da bildiğim şeyi oynayarak kazanayım. Benim saygı duyma sebebim bu. Ben bir de şeyi düşündüm. Ona katılır mısınız? Şimdi Belçika maçına dönelim. Bütün Belçika maçlarına. Hatta böyle biraz da hazır ilk defa ayağa kalktığımız program teatral anlatmıştık onu. Kevin De Bruyne topu şurada aldığında böyle yapıyor. Burada aldığında buraya hücum ediyorlar. Burada aldığında böyle yapıyor demiştik ya. Şimdi Fransa'yı iyi gösteren, yani bizim beklentimizden iyi gösteren şey Griezmann'ın buradaki 8-8,5 numara performans artık. Ne derseniz. Burada gerçekten adam orta saha rolünü çok iyi oynuyor.
Bu Fransa'da çok iyi oyuncular var ama yaratıcı az. İşte o Mbappe'yi koşturacak oyuncu az dediğimizde de o sorunun cevabı oldu bu adam. Bu adam sayesinde Rabiot da Granit Xhaka gibi içerilere giriyor. Tchouaméni Partey gibi oynuyor. Bu da Ødegaard gibi oynuyor deyip biraz Arsenal'i de benzetmiştik. Evet. Şimdi Griezmann'ın bu alışkanlığını biz bir tek bu turnuvada gördük. Atletico'da da göremedik. Sociedad'da da izledik, göremedik. Bu adam çok iyi bir forvet oyuncusuydu. Simeone hocanın bir hakkını vereyim. Denedi. Griezmann orada denediği bir dönem var böyle 5-6 maçlık ama verememişti aynı performansı. Şimdi biraz da sanki yaş da var. Turnuvada da bayağı hızlı maçlar oynandı. Ya Griezmann'ı koşturup bu kreatif işleri çözersem Mbappe'yi tutmak da kolaylaşır. Giroud'u oyundan koparmak da kolaylaşır. Dembele'yi demarke bırakmaları da zorlaşır. Yani biraz burayı kırmak üzerine mi bu plan gibi geldi bana abi. Aynen, çok doğru abi. Hem onu yaptı hem de abi iki siyahı yan yana getirip bir 4-4-2'ye çevirsene. Şimdi Griezmann Tchouaméni'nin yanına geldi. Topsuzken Fransa. O oraya gelince Rabiot sol kanadı savunmak zorunda kalıyor ya. Rabiot'a da bunu yaptırmak, yani 4-4-2'nin kanadını savundurduğu zaman sever Deschamps bunu. İşte Matuidi üzerinden zaten karikatürleşti o Deschamps düzeni. Griezmann o işleri yaptığında o koşuyu atan oyuncu bunun olması lazım. Ama bunun tercih ettiğinde de böyle savunduğunda da hem kaleye uzak kalıyor, rakip kaleye koşu atacak mesafesi uzuyor Rabiot'un. Şuradan şuraya gideceğine. Aynen. Griezmann böyle gidiyor. Aynen. Griezmann kafayı kaldırdığında demarke vaziyette görebildiği sadece belki Mbappe hareketliliğiyle Mbappe oluyor. Çünkü Giroud kötü bir ilk yarı çıkardı. Net bir şekilde kötü bir ilk yarı çıkardı. Dediğin gibi net bir şekilde doğru bir hamleydi Southgate tarafından. Peki Kıyıcı hocam, şimdi buradan İngiltere'nin gerçekten bize eğlenceli bir maç izleten planını konuşuyoruz. Sonra Fransa'nın işi çözüşüne geleceğiz. Şimdi bir de İngiltere'yi yamuk dizmedim değil mi ben? Dizmedim. Şurada Harry Kane var. Tamam. Evet. Burada Rice var. Burada da Henderson var. Evet. Şimdi Henderson'ı neden övdük Liverpool'da? Hatta Fritz hocamız çok över. İşte burada Trent oynar, burada Salah oynar ama burada öyle iyi kapatan bir Henderson vardır ki ikisi de çok rahat eder. Şimdi buradaki Rabiot'u savunması Henderson'ın çok daha rahat. Çünkü adam çok, Fritz hocanın dediği gibi, uzun bir mesafe kat ediyor. Bir de bu adamın yazılımında var bu zaten. Rakip kanat oyuncusunu oynatmıyor. Biraz da yani Southgate'in ben önde basacağım planı aslında daha garanti bir plana dönüşmüyor mu sence de burada? Yani biraz en iyi savunma hücumdur felsefesi var ya, hem onu gösterdi hem de şaşırtmak istedi bence Southgate. Yani temel plan buydu. Ama bunu yaparken de Bellingham'ın geriden gelip oyun kuruculuğundaki o özgüveni ve yarım koşuları vardı ya Beck'le beraber. Orada bir mesela Bellingham, Foden, Luke Shaw zaman zaman bir şirket kuruyordu. Orada bence Bellingham üzerinden bir aksama yaşandı. Özellikle belli bir zaman aralığı, yani 20-25 dakika falan Bellingham kendisi gibi oynayamadı bu plan doğrultusunda. Fransızlar, en önemli şey bence fizik kuvvetleriyle beraber çok sakin kaldı abi. Yani İngilizlerin hikayesine döndü. Atamayana atarlar. İngiltere yüklendi, gol çıkartamadı. Fransa bir uyuttu abi. Orada mesela Griezmann ve Giroud işbirliği ortaya çıktı. Southgate bence maçı gerçekten kazanmaya yaklaştığında bu Bellingham'ın efektifliğini arttırmak için belki yanına iç oyuncusu Foden'ı alabilirdi. Oradaki Bellingham-Foden uyumuyla beraber hem kaliteyi arttırıcı, çünkü hakikaten takımda en yetenekli oyuncu Foden diye bağırıyor. Evet, Bellingham da var ama Foden'ım diye bağırıyor. Yani organizasyonda belki o taktiksel kırılganlığı o şekil bir yapabilir diye düşünüyorum Southgate. Veya Mason Mount, işte Grealish biraz daha uzun süre alarak oyunu uzatmaya... Ama Southgate'in bir yandan da şeyi görüyorsun. Tedbir abi, yani uzasın, uzatalım. İşte buna izin vermediler sakin kalarak. Fransa'nın kadro kalitesi gerçekten çok esnek bir takım. 3 tane oyuncuyu mesela diyebiliyoruz. Kendileri gibi oynatmadı. Dembele bugün çok silikti. Bizi izlerken ya Mbappe zaten hem markajdaydı, o bile bir ara, hatta senin De Bruyne'de anlattığın için geriye kadar geldi. Hani 8 numara 6 numaranın arasına kadar geri ittiler, çünkü onu zorladılar. Şimdi böyle olunca bütün yük Griezmann'da. Dediğin gibi Rabiot kendi oynadığı pozisyonun dışına bir pozisyona çıkıyor. Fransızların oyun motoru biraz bozuldu esasen. Ama burada da işte abi işi bitireceksin. İşi bitirmek için de bence Mason Mount'la Grealish'in en azından 90+8'de Grealish hamlesi gibi değil, daha erken oyuna sürülebilir diye düşünüyorum. Yani şimdi Henderson burada öyle bir
yani işi kapattı ki bir yerden sonra artık Fransızlarda özellikle Griezmann'ın üzerine çok yük bindi. Burada da bence yani ikinci yarı hep İngiltere'den bir değişiklik bekledik biz. İngiltere yani maç berabereyken de İngiltere değiştirir bizce oyuncuyu dedik hep. Çünkü sebebi şuydu. Ya bu Henderson'ın sağladığı güvenliğe bir yerden sonra ihtiyaç kalmadı. Evet. Yani Fransa çıkamıyordu artık o taraf. Oyun akışkanlığı senin eline geçmişti. İngilizlerin eline İşte geçmişti. burada yine tehdidi yaratacak oyuncunun bu Mason Mount olabilir. O Evet. takibi de iyi yapıyor. Ya da ne bileyim Foden'ı buraya çekmek olabilir ki biz onu konuştuk. Walker o taraftan çünkü gidemiyor. Mbappe var. Gitse tehlike zaten arz edecek. Bir kaçırsa abi bitti. Adamın zaten bütün olayı bu. Hani gözden kaybolup işi bitirmek. Yaratıcılık anlamında, kreatiflik anlamında onun sancısını zaten çok çektiler. Hakemle ilgili mesela çok şikayet var. Ben o kadar müthiş bir hakem faciası görmüyorum mesela. Bu kadar eğlenceli maç olmasının yani nedenlerinden biri de hakemdir. Şimdi o zaman şuraya geleceğiz. İngiltere'yi övdük. Bunlar bunu iyi yaptılar. Değişikliklerde bizce de yani Southgate'in hatası var bizce ama şimdi buradaki yani elit sporcuyla iyi sporcu arasındaki farka bence gelelim. Neden? Savunmada çok koşturdular mı Griezmann'ı? Koşturdular. Arkasına ya bu 150 milyon euroluk orta saha gidiyor sürekli arkasına. Evet. Ki zaten iki pozisyonda bir kısa koşu penaltı, bir bilmem ne penaltı. Tabii. Yani zorladılar da. Topla bütün sorumluluk kaldı mı? Kaldı. Çünkü artık Tchouaméni'ye de büyük bir baskı var. Tabii. Önde bastığın zaman o da rahat top alıp dönemiyor. Burada ne bekleriz? Ya Griezmann bu işleri iyi yapsın. Skoru Mbappe'si, yaratıcılığı da artık şu üçü çözsün deriz yani. Dembele, Mbappe, Giroud siz çözeceksiniz. Bu maç bu adamı zorluyorlar. Evet. Ama bu adam çıktı 2 tane asisti de yaptı. Yaptı. Yani burada işte hani epik performans, abi şiir gibi top oynadı diyoruz ya. 3 kişi üstündedir Messi'nin. Bir pas atar işi değiştirir. Şey gibi abi ya. Sanki Deschamps turnuva öncesi kampta 3 gün Zidane kasetlerini izletmiş Griezmann'a. Griezmann. Hani oyunun lideri sen olacaksın. Ben sana inanıyorum. Sen bunları yapabilirsin. Ya kafasında yapacağı olmayan bir figür Griezmann. Hani senin dediğin gibi adamı Sociedad'dan beri izliyoruz. Nerelere getirdi Atletico'daki ilk sezonları falan. Sanki çok o geçirgenliği yapmış, mentörlüğünü yapmış. Yani Griezmann'ın böyle olacağını deseler turnuvadan önce inanmazdım. Ama hakikaten öyle oynuyor. O Zidane, yani Zidane'ın 2006'daki takım liderliği gibi, Zidane gibi kimse olamaz zaten de kalite anlamında o saha içi liderlik ve sorumluluğu inanılmaz derecede iyi kotardı. Tebrik etmek lazım. Bir de dün hangi maçta konuştuk hatırlamıyorum. Muhtemelen Hollanda üzerinden konuşmuşuzdur. Çok dikkat çektik. Bu dizilişi eski haline getireceğim biraz kafamız karışmasın diye. Top sürekli bir yarı sahada oynanmış gibi durmasın. Şöyle yapacağım. Hatta şunu da üstüne koyayım ki silmek zorunda kalmayalım. Sonra sileriz. Evde de böyle yapıyorum ben. Güzel eşime selamlar buradan. Buradan böyle yapalım, dizelim. Hatta hadi bu sefer biraz daha 4-4-2 gibi durdular, böyle dizelim. Şimdi biz şu 3 orta sahaları konuşurken hep, şunları hadi şöyle yapalım tekrar. Bunu da koyalım kafa karışmasın. Şu karşılıklı 3 orta sahaya bakarken hep büyük maçlarda çok önemli diyorduk. Tempoyu belirleyen. Nasıl oluyor? Bazen pas temposuyla, pası yavaşlatarak, topu yavaş atarım, oyun yavaşlar. Duran top alarak, oyunu durdurarak ya da doğru bekleyerek rakip burada oynar. Fast tempoyu topla ayarlamıyor mesela. Burada Rice en sevdiğim oyunculardan biri. Keşke tuttuğum takım alsa, Arsenal alsa. Ama tempo ayarlamak çok mesleği değil. Özellikle bu oyundaki görevinde değil. Bellingham olağanüstü oyuncu. Keşke tuttuğum takımlardan biri alsa, Real Madrid'de olur. 150 milyon eurosu olan tuttuğum takımlar alsa. Ama mesleği tempo ayarlamak değil. Bir Michael Carrick değil diyorsun yani. Aynen. Mesleği tempo ayarlamak olduğu zaman bu çocuğu 150 milyonluk yapan işlerden vazgeçiyoruz. Zaafların yani görünebilen bu turnuvanın gösterdiği tek zaafı da şu. Üçlü orta saha oynarken bir iç oyuncusunun artık büyük takım futbolu işte %65'te topla oynamaya başladığı zaman İngiltere o oyuncunun sadece böyle tekte araya bırakması değil. Sadece çok iyi koşular atması değil, fiziksel olarak ezmesi değil, topu ayağında tuttuğunda o David Silva sürprizini yapması. O eksik var. Evet. Ekstra eksiği de Hatta o. şunu da İran maçından ya da Amerika Birleşik Devletleri maçından sonra konuşmuştuk. Fabinho, Henderson, Bellingham'ı aşık etmez de
Rodri, Bernardo, Bellingham aşık edebilir. Eder. Çünkü o zaman bu işleri diğer ikisi yapıyor. Henderson'ın da mesleği o değil. Henderson'ın zaten çok ağır bir görevi var. Yani bu şafaktan sonra ben mi ayarlayayım tempoyu der. Ama burada Tchouaméni'nin daha erken, Tchouaméni yapacak ama belli. Rabiot karıştırmazsın. Zaten onda baş görevleri var. Burada bir tane adam vardı. Bu aslan parçası. Griezmann bu. Bu yaptı abi. Yaptı. Ki o rol değişiminde en beklemeyeceğiniz değiştir. Santrfor'dan bunu bekleyemezsin. Tabii canım, tabii. O yani Dechamps'ın alameti farikası. Ona tamamen hakkını vermek lazım ki Deschamps hani çok sevilen de bir figür değil belki dünya futbolundaki özellikle sosyal medyada, ama orada müthiş bir işçilik yaptı. İngiltere'nin baskısından dolayı da ben Tchouaméni'nin o penaltı pozisyonunda normalde Real Madrid asla yapmaz o hareketi. Evet. Burada o kadar zorlandı ki Saka'ya orada tık diye abi olmayacak yerde olmayacak hareketi yaptı. Biz ilk pozisyonda golü attığında şey dedik. Biz Kıyıcı hocamla Real Madrid taraftarıyız. Casemiro buna vuramazdı böyle dedik. Sonra penaltı yapınca da Casemiro bu penaltıyı yapmazdı dedik. Abi, ama orada bütün maçların ikinci yarılarında, hele turnuvalarda hep geldiğimiz bir nokta var. Psikolojik faktör, zihinsel kuvvetin ön plana çıktığı. 1-1 oldu maç. Ya 21 yaşında, 22 yaşında bir çocuk bu Tchouaméni. İlk Dünya Kupası'nı oynuyor. Öyle rezalet bir hata yaptırmış. Hiç kırılmadı çocuk. Evet. Çünkü bu takım kırılmayan bir takım. İngiltere kırıldı gitti. Evet. Yani Kane'in penaltıdan sonra hakikaten Evet. Kane'in penaltıdan önce yani bizim izleyici hemen oraya da fokuslanmıştır. Hemen Beckham'ı gösterdiler. Beckham bakamıyordu. Yani her yere sirayet etmiş. Abi yani normalde hiç sevmiyoruz psikoloji üzerinden okumayı da ben turnuvalarda önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle ikinci yarılar bedene yük bindikçe o yorgunluk hissedilmeye başladıkça işin kafa tarafı çok etkili oluyor. Abi şimdi elenenlere bakalım, bir de Fas'a bakalım. Atmosfer, psikoloji. Yani Japonya mesela daha iyi maçları oldu Fas'ta. Ama Fas gitti yarı finale kadar. Çünkü biraz hocayı da ondan övüyoruz ya. Hep tonu tutturdular. Sahada da tutturdular. Saha dışında da adam niye kazanmaya hayalini kurmuyoruz dedi. Mesela. Saçma sapan bir açıklama dersin. Ama belki de o takımın içeride ona ihtiyacı vardır. Aynen. Burada onu gördük. Bir de şeyi de konuşmuştuk, onu da söyleyelim. Ne eksik burada dediğimizde İngiltere'de olan bir şey Fransa'da yoktu. Dembele atar geçer, yatırır kaldırır ama ceza sahasında bir kısa çalım yaptım, penaltı yaptım. Çok yapamıyor çünkü burada almasını istiyorlar. O burada alacak ki Mbappe burada, şu stoperler buradayken kalacak. Mbappe böyle yakalasın diye bu burada oluyor. Giroud'dan onu bekleyemeyiz. Mbappe zaten ekstra önlemleri var. Burada bunu yapacak adam İngiltere'de de yoktu ama burada aslan parçası Saka vardı. Saka yine bir yatırdı, kaldırdı, aldı penaltıyı. Çok fazla. Şu abi, sağ Burası mı? Yine mi karıştırdım? Şu. Burada Saka vardı ve bir yatırdı, kaldırdı, aldı. Birini Tchouaméni yaptı. Birini de Saka'nın karşısında oynadığı oyuncu yaptı. Bizim Saka ile ilgili korkularımız Hernandez. vardı maçta. Onu da görmedik. Onu da tebrik etmek Bu kadar iyi maç çıkartan Harry Maguire'ın Stones'la beraber bence çok iyi maç çıkarttılar. Yüksek toplara gol atıyordu az kalsın. Bu kadar iyi maç çıkartan Harry Maguire'ın da şanssızlığı golde ona çarpıp da elden yani tam bir Maguire'ın yazmaz değil mi? yani abi yazmaz bence, Giroud yazar. Ama işte bak burada yine Dechamps'a 98. dakikada Tabii. yarım penaltı aldı yani. yarım penaltı aldı. Bir de yine Dechamps'a övmeye geleceğim. Mecburen geleceğim çünkü. Maç izlerken mesela diyorsun ki ya Giroud hani bir çimde kaydı ya, sakatlanır gibi oldu. Yoruldu diyorsun. Acaba diyorsun kafandan Thuram oyuna girse mi golden önce? Dembele diyorsun mesela artık çıkması lazım diyorsun. Bugün etkisiz kilitlediler, kapattılar orayı. Gol oluyor mesela, ondan sonra çıkartıyor. Yani burada işte abi turnuva hocalığı başka bir şey. O başka bir olgunluk ya. Yani milli takım hocalığı ve patron ırkı, iyi yönetici, iyi patron ırkı gerçekten bambaşka bir Biz biraz hayatta. onu da konuştuk. Evet. Şey konuşulurken Aynen. hani kanalla ilgili vesaire de mesela şeye geldik orada da. Bazen hocanın, kenardakinin sürekli bizim ligde çok görüyoruz onu. Üçlüye dönülüyor, üçlüden yediliye çıkılıyor. Tabii, tabii. Bir gol oluyor, herkes değişiyor. Transfer sezonunda bile şampiyon oluyor takım, 35 oyuncuyu yolluyor. Kim şampiyon yaptı? Ama Deschamps da Aimé Jacquet kuşağının teknik adam oldu ya, onu görmüş bir teknik adam. Jacquet mesela Fransa 98'e giderken Cantona, Ginola bunların hepsini kadro dışı bırakmış abi. Yani ben bu oyuncularla inanacağım işte Monacolu Henry, Trezeguet, Dugarry. Finalin son anına kadar Stefan Guivarc'la Dugarry oynatıyor abi. Henry oynatmıyor, kupayı alıyor, Fransız medyası sen haklısın hoca diyor. O kadar eleştiriyorlar. En son maç Brezilya 3-0 yeniyorlar abi Zidane'la.
hocaya hakkını veriyorlar mesela. Fransızlarda öyle bir kültür var. Ama bence iki hocada da vardı. Southgate'i değişiklikleri geç yaptı diye eleştirdik mesela. Kane atsaydı orada belki yapacaktı. Tabii, Burada tabii. da kırılmadıysa bozmayı çok iyi yaptı Evet. hakikaten hoca. Aynen Abi, öyle. Çok güzel söyledin. İngiltere tarafında eleştirilecek, yani elenen taraf olarak bu kadar övdük. Eleştirilecek şey de şu. Kıyıcının oyuncu değişikliği eleştirisine o yüzden takıldım gerçekten. Şimdi her şeyi doğru yapıyorsun. O kadar da övüyoruz ama aslında bir bakıyorsun Fransa seni uyutmuş olabilir mi? Pozisyon çıkmadı. Yani böyle hep yarım pozisyonlar, pozisyonumsular çıktı o iyi olduğu dönemde. Bir yerden artık riski alması gerekiyordu. Evet. Her şey iyi gidiyor diye 80'e kadar bekleyemezsin. Çünkü hani dün Hırvatistan kalecisinin çıkardığı pozisyonlar var ya. 3 tane Brezilya'nın girdiği gibi öyle pozisyona girersin. Dersin ki tamam, yani pozisyona giriyorum, ne yapabilirim ki? Giren oyuncu da Neymar. Yani Neymar çıkarıp Pele alacak halin yok. Bu maç öyle bir maç değildi. Öyle pozisyonlarda iyi oynarken bile gelmedi. O zaman 55'te atacaksın abi Grealish'i. Ya da işte Kıyıcı'nın dediği Foden'ı çekeceksin içe. Farklı bir şey deneyeceksin. Bir şoklama yapacaksın abi ya. Evet. Çok basit. Bir şoklama yapacaksın, göreceksin sonuçlarını yani. Orada da benim hani katılıyorum maç içinde. Ama A planını bu kadar değiştirmişken maçın içinde de bir değişiklikten ben de yani korkmasını da anlarım hocanın. Yani ben de korkardım diyorum. Sanki 32 takım çalıştırmışım gibi. Ya ben de Juventus'ta mesela aynı Yaptım. sıkıntıyı yaşadım. Yani zaten A planı değişik. Hiç ya İran maçında bu kadar önde basmadı bu takım. Peki O bir şey anlamda sorayım size. değişik diyorsun. Ha, eyvallah. Bu turu atlayan takım, benim bir teorim vardı. Bu turu atlayan takım Dünya Kupası'nı alır diye. İngiltere geçseydi. Hocam hemen ya. Burada O zaman- teknoloji var ya. Burada teknoloji Final var diyorsun ya. bu maç Bu maç, finalde. bu maçı kazanan kupayı alır diyorum abi. Tamam, finalde o zaman. bu Aynen. maç. Tabii. Zaten saha içi konuşacaklarımızı tahtasızda konuşuruz. Yani tamam, hani Fas müthiş bir iş yaptı. Gerçekten olağanüstü bir iş ama güç skalasında bayağı zor artık işleri ya. Hatta biz Portekiz maçında Fas zaten kazandı abi kupayı. Yani Aynen. dünyanın ilk 4 takımından biri bu turnuvada yani. Kazanmış kupayı görüyorum. Ama o güç dengesinde ne kadar diş geçirirler merak ediyorum. Hemen ben bir soru soracağım o zaman. Turnuvanın başı, diyelim ki Fransa ve Fas aynı gruptaydı. Fransa Fas maçında yüzde olarak Fransa'nın kazanmasına yüzde kaç verirdin abi? Ya %80. Şu an kaç verirsin yarı finalde? 75'e 25. Abi biraz daha az söyleseydin de sorunun şeyi olsaydı. Abi Şey bekliyordum ben %55 Abi çok falan. sakatı var ya. %80. Yok %50 şey 60-40 İngiltere derim abi. O zaman yalan söylemiş olurum. Maçtan önce Fransa 60-40 dedim çünkü. Ben valla grupta ki Fas beklentimiz çok düşüktü diye yükseldi. Benim Fransa'dan her maçta beklentim daha yükseldi. Abi bak, şu maçta İngiltere'yi övdük. Aklım gözümüzün önüne gelen böyle çok net kaç pozisyonu var İngiltere'nin? Yani. Öyle bir takım. Aynen. Fransa öyle bir Abi takım. Harbi. Hırvatistan ve Fas'ı gerçekten çok beğenerek izliyoruz, seviyoruz ama Arjantin Fransa olsun ya. Yani Messi Mbappe hikayesi çıksın oradan. Olsun ama yani ben şu eşleşmeden çok daha sert bir eşleşme bekliyorum. Orada hatta dün de konuştuk ya. Yani plan değiştirmesi, önlem alması gereken yer orada Arjantin. Tabii canım. Burada tabii, Regragui Hoca ya bizim plan Portekiz planı buraya olmayabilir der yani. Gerçi orada da Mbappe'yi tutacak adam Walker değil ama Hakimi. O da fena atlet değildir yani. 100 metreyi bir saniye. Hakimiye de çıkma dersen çıkar be abi ya. Evet. Duramaz yani. Bağlasan durmaz derler ya. Abi bir de gerçi bugün durdu. Bugün Durdu gerçi. bağladılar ve durdu. Abi 4 maç şimdi 2 üçüncülük maç 4 maç kaldı değil mi? Şimdi 4 maç üçüncülük maçını da konuşmak zorundayız ya. Mesela Arjantin Fas üçüncülük maçı olsa Arjantin çok mutsuz çıkacak. Çok zevkli bir maç olmaz o. Hırvatistan Fas üçüncülük maçı zevkli bir maç olur ama. Tabii. Evet. Benim işte burada da konuştuk. Hanım uluslararası bir görevde. Faslı iş arkadaşları Ajan da mı var. abi? Öyle, öyle. Satın alma müdürü. İşte arkadaşları var. Dünya Kupası'nda bir gruplar var. Kocaman şirket olduğu için. Kimin maçı varsa oranın taraftarlarıyla yazışıyorlar böyle. Keyifli bir chat ortamı var. Milyon kişi çalışınca şirkette eğlenceli oluyor. Faslı arkadaşlarını da hep hani tebrik ediyor tabii. Cevaplar hep şey. Biz işte 2002 Türkiye gibi görüyorduk bu takımı zaten. Yani dolayısıyla bunların üçüncülükteki arzusuyla Arjantin'in dediğiniz gibi çok farklı olur. Yani burada Ekstra. dördüncüye üzülür. Evet. O elendiğinde bırakmıştır turnuvayı Bırakır. zaten. Ben ufak ufak Gel geliyorum abi sen. yanınıza chat'i merak ettim. Gel. Gel abi. Sevgili chat'imiz de yine sıvı hale geçmiş akıyor. Bu arada sayın chat'imiz eşimize dostumuza diyelim ki ya aç YouTube'un kardeşim bir şu
Natspor'u takip et. Çünkü şu 249 bin subscriber mesela yani Arjantin'in 3. maçı gibi. Ya yapalım şunu 250 be. Bu kupada 250 Aynen olduk ya. diyelim. Evet. Onu yapalım. Görsel hazırlayalım. Evet, yani. yani- Genel İngiltere turnuva performansı ne Buyurunuz. diyorsunuz? Ben çok mutluyum izlediğim İngiltere'den. 1-2 maç o da rehavetten artık Amerika maçı ben o maçta Amerika tarafında yani Amerika'yı daha çok beğenen taraftaydım. İngiltere'nin daha çok tehdit üretmesini bekliyordum. Hiçbir şey üretemediler o maçta. İran maçı çok şaşırttı. Southgate Hoca yani ciddi şaşırtarak başladı ve İran Katar değildi. İran kötü olmayan bir takımdı. İyi takımdı yine tam diyemiyorum ama kötü bir takım değildi. Galler İngiltere zaten izlemedik. İngiltere Senegal, o Senegal'e 3 atmak da işti yani. Ciddi işti. Benim beklentilerimin üstüne net çıktılar. net. Hatta kalan dörtlüye baktığımızda hocalık olarak Dalit çok iyi hocalık yaptı. Tabii. 2 tane ileri üçlüde 2 başka kart attı. Regragui zaten hoca Türkçesi varsa bizi nüfusunu alır. Hocayı öyle sevdik. Döşem şu an turnuvanın hocası diyebiliriz. Bence Scaloni yerine Southgate'i koymak lazımdı burada. En iyi 4 hoca karşılaşsaydı. Yani Ya- Luis Enrique'nin vesairenin, Ali Yusufsen'in yaptıkları vardır. Yani- Moriyasu'nun ama şu dörtlü o dörtlü olsa çok hak Abi edilmiş. Scaloni beni çok arada bırakıyor yani. Ne zaman Scaloni'ye böyle kötü oynadığı bir maçta yükseliyor olsam olumsuz anlamda dönüp kadroyu düşündüğüm zaman da adama hemen hak veriyorum. Yani bu kadrodan ne çıkar? Ama ilk maç o Arabistan maçı 11'i rakip kim olursa olsun çıkacak 11 değil ama mesela inatçı adam değilmiş. Hatadan döndü. Bir daha öyle bir saçmalık yapmadı falan. Lautaro, Di Maria'la hep bir aradaki ailecek işini bozdu yani. Mesela üçüncülük maçından sonra bir bakarız yani 60 küsur maçı izlemişiz. 63-64. kalmış bir tek. Akılda kalan hemen sayalım. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yamultuşu ilk üçte olur her türlü. Olur. Ali Dalsar bir de öyle düzgün yamultuştu yani. Hakikaten sanayilik yaptılar. O yüzden de Scaloni'nin hakikaten dediğin gibi abi bir jonglörlük yapması da gerekiyor. Fransa'yı da biraz konuşalım isterseniz. Konuşalım abi. Burada bahsettiğim gibi bence kalite, İspanya'da da kalite vardı, evet, Portekiz'de de kalite vardı ama Fransa başka ya. Yani Fransa'nın Avustralya maçında bir yarım saat izleyince golü yediler ya, orada bir reaksiyon verdiler birden. Biz anlarız yani, Fransa'nı biliyoruz. Hani Domenech dönemindeki Fransa 2010 Afrika Dünya Kupası'nda belli ediyordu. Burada bir çatlak var. 2008 Fransa'sı belli ediyordu mesela. Laurent Blanc Fransa'sı belli ediyordu. Bu takım kupayı kazanamaz. Ama Deschamps öyle işler yaptı ki burada. Mesela Pavard'ı kesip Koundé'den değişik bir oyuncu prototipi çıkardı. Yani sağ kenar, bek ve stoper. Griezmann bağlantısını anlattık. Rabiot'u kafasındaki uygulayıcı şekilde oynattı. Tchouaméni'yi de rahatlattı. Ön tarafta zaten Mbappé-Giroud uyumu. Fas'ı gerçekten takdir etmek lazım. Gönlümüzde de hala bir numaralı turnuvanın sürprizi. Dünyanın kabul ettiği gibi ama burada Fransa'ya karşı diş geçeceklerini düşünmüyorum. Ve finalist Fransa olur diyorum. Bu asimetrik orta saha yapısı Fransa'nın. İşte aslında Tchouaméni tek ve Griezmann 4-3-3, 4-2-3-1 topu bıraktıklarında 4-4-2 falan normalde kafada oturmayan bir şey ve bu İngiltere orta sahasından bir 20-25 dakika en azından dayak yediler. Evet, pozisyon vermediler ama topu almaya çalıştıklarında da alamadılar. Şimdi ona rağmen pozisyon vermediler abi. Bu orta saha baskın geldi nihayetinde. Maçın sonunda baskın geldi. Fas'ın da en korkutucu tarafı o üçlüsü. O üçlüsünün bugünkü yorgun halini gördükten sonra 60'tan sonra yine bir 10 dakika falan belki uyutur bu takım. Ama 60'tan falan sonra hiç şans tanımaz. Benim ya. de Fas'ın hani birinci safhası topu çıkarma, ikinci safhası atağı geliştirme, üçüncüsüne sonlandırma diyelim. Fas'ta ikinci safhada orta üçlünün rolü çok yok. Yok. Hemen Ziyeh'e Bufal'e gidiyor ya top. Şimdi onu açıyordum siz konuşurken. İspanya maçı sol bek Jordi Alba. Öyle 2 metre bacakları olan, bir top atıldı mı hemen yakalayan bir bek değil. Başka bir profil. O hücumcusunu kendi hücum ederken zorlar. Portekiz maçı Guerreiro. Benzer özellikler, daha kötüsü hatta bence. Net kötüsü ve yani Dortmund'da savunma anlamında hiç oynamamız gerektiği söylenen bir oyuncu. Yani- Zaten çok da bu sene artık oynuyor. Yani orada bir eksi yazan bir oyuncu. Burada
bek gibi bek olacak. Yani bugün korkunç bir penaltı yaptırdı ama. Ama orada da sıkıntısı var. Oraya gelecektim. Şimdi topsuz iş gören iki kanat oyuncusu olsa, yani Buffal'le yerine atıyorum Kim stili diyelim, bizim ligden verelim örneği. İlk aklıma yine karikatür adam Onyekuru geldi. Topsuz girip iş çözen. Yani topa 2 kere dokunur 2 gol atar. O tarz oyuncular olsa tamam derim, bu bekleri de yorarlar. Ama Ziyech ve Buffal bu takımın oyun kurucuları. Evet. Burada Kunde zaten, bu arada dümdüz adama Kunde falan değil, Künde demeye başladım ben. Kündelik de yapıyor bazen. Kunde işi stoperlik zaten. O tutar bir oyuncuyu. Yani, stoperlik orta sahaya gönderdiğinde orta sahayı savunma anlamında üçleyebilen bir oyuncu. Theo, o da Milan'daki çok iyi yaptığı bir rol. Orta sahaya gönderdiğinde orta sahada oyun kurucu olarak eklemlenebilen bir oyuncu. Mazraoui geliyor mu? Mazraoui bakmamız lazım kulübedeydi bugün. Yedekler arasında. Mazraoui önemli de Agüer çok Agüer tabii. İki sayısı Agüer'den biri oynasa gene, yani Yamik yanına koyacağı oyuncu önemli abi. Çok eksik var ya. Tabii canım. Ben de işte dediğim, siz savunmayı konuşuyoruz. O tarafta Fransa orta sahayı dövecek ve baraj kapaklarını açacak diyorsunuz. Ben de tam tersinden zaten fas açamayacak diyorum. O yüzden de biraz abi Portekiz topu doldur boşalt. İşte Ronaldo girdikten sonra değişikliklerden sonra bir 55-75 arasını konuştuk ya. Oralardaki o kitlesel ağırlığı yapamaz. Yani fas dayanamaz Fransa'ya. Abi Griezmann içeri bomba atıyor. Giroud var. Dembele içeri koşu yapıyor. Penaltı alma ihtimali var. Mbappe var. Sayısal eksikliğin varsa sakat ve cezalı ve artık bir yere kadar da oyuncu grubu tamam, motivasyonla çok iyi getirdiler. Ama dünya şampiyonu var abi karşında. İnşallah böyle her maç öncesi ya Fas iyi getirdi buraya kadar ama diye başlayıp konuşa final yapacağız. Benziyor abi. Sergen Yalçın'ın da UEFA dönemi 2002'deki Ronaldo'nun pis burun vuruşundaki bizim Brezilya'ya karşı bazı sekanslarda çok iyi oynamamız ama yetmiyor ya. Oraya çok benzetiyorum bu maçı. Evet. Bir de de var. Savunmayla ilgili de dert var. Şimdi Dani Olmo'da, Ferran Torres'te bir düzenin içerisinde yaratıcılığını konuşturan oyuncular. Yani oyunu mesela değiştirdiği zaman, rakip bozduğu zaman bu oyuncuların yapabilirlikleri çok azalıyor. Topu Ferran Torres'e atayım, Mazraoui ile birebir bırakayım da Ferran Torres oradan bana bir şey çıkarır diyebileceğin oyuncu değil. Aynen. Portekiz maçında Leao vesaire niye oynamadığı da bu yüzden sorduk ya, solda. Felix solda oynamıyor zaten. Leao girdi, 2 tane yatır kaldır yaptırdı, kesti. İşte burada mesleği yatır kaldır olan iki kanat oyuncusu da var. Yani Mbappe bugün Walker'ı da bir yatırdı kaldırdı da Walker inanılmaz savundu. Tebrik etmek lazım abi. Tabii. Volkan bir de atletizm yönünden bu sene sakatlığı falan da vardı, ona rağmen iyi dayandı. Yani gerçekten müthiş hazırlanmış maça. Hani o tarafta da kanatları savunurken de büyük dert. Yani öyle. Her şeyini durdurdun. Öyle. Dembele'nin o topu 1'e 2 aldığında da geçiyor bu manyak. İngiltere kadar iyi durdurabilmen lazım. Bunların hepsini de yapabildiğinde İngiltere oluyorsun zaten. Kolay değil o yüzden. The Sun'la Mirror İngiltere'ye ne manşet atacak, ben onu çok merak ediyorum ya. Mevzuyu nereden okuyacaklar falan, böyle program sonrası merak ediyorum. Diyelim. Şimdi penaltıya bir şey de demedik. Kane'in kaçırdı. Ben direkt baba yorumu yaptım. Üst üste 2 penaltı kimse atamaz ya dedim. Bizim ekipte Mami var. Üstten avuta vuracak dedi ve adam bildi ya. Respect ya. Biz maç boyunca yarın ben bir de sabahtan çalışıyorum da biraz ya maç uzamasa da erken yayına girsek havasındayız ama maç o kadar güzel oluyor ki İngiltere penaltı kazandı, sevindik falan. Sevinmemeliydik olduk sonra. Mami'de inanılmaz bir sükunet vardı, böyle yaptı. Üstten out. Abi işte ilkini attı bilmem ne. Üstten out dedi ve tavana attığında da herkes döndü. Uzatmalar konusunda şunu söyleyeyim, yani dünkü 2 uzatmada benim beklentimin çok üzerinde oldu. Yani zevkli uzatmalar oldu. Bu maçın uzatması da güzel olurdu net bir şekilde. Ama ben hala yani futbol izlemeye başladığımdan beri her uzatma olduğunda söylerim, yine söyleyeceğim. Bugün olmadı şükür de. 90 dakika sporun 30 dakika uzatması olmaz. elinizi vicdanınıza koyun ya. Hakikaten. NBA'de 48+5 değil mi? Evet. Ve yani 5 çok eğlenceli bir 5 oluyor. 48+15 olduğunu uzatmanın. Böyle bir saçmalık olur mu? 30 çok hoca. Yani lütfen. Bir de dün mesela +10 izledik mesela. +10 uzadı zaten. Abi
İlk yarıda 5 dakika uzamıştı. 105 dakika birbirini yenemediyse geç penaltı Yok abi ya. uzamasın ya. Gece 3'te evde oluruz abi. Rüya görüyoruz sonra ya. Uçurumdan aşağı uçuyoruz falan böyle. Amerika 2026 diyorum ve susuyorum. Sahur programları başlıyor. Şu an İngiltere-Fransa skor tahminini chatimiz 1-2 demiş ve bildi. Bir de 3-0 demişler. Ben 1-0 demiştim. Kıyıcı Hoca 1-2 demişti. Fritz Hoca 1-3 demişti. Biz bu taktiği çok geç bulduk. Çok. Yani biz bu maçları Aynen. iki farklı hiç yanlış bilmedik zaten. Kıyıcı tahmin yapacaktı. Sen bir artısı ben bir eksisi çözecektim. Bir de keriz gibi kaç defa aynı tahmini yaptık. İkimiz mesela. Evet. Yapıyoruz bu aynı. 1-2 olarak o zaman yazdık hanemize. Evet. Ama onlar da yazdı. Chat şu an 12. Yok, Ben 4-1-3 toplam biz 8'iz. Resmen mi gittik ya? Gitti artık abi. Maç kalmadı. 4 farkı nasıl kapatıyoruz? Hocam. Üçüncülük maçı dahil hala beraberlik. Final şansımız skoru var. 3'lük Evet. sayılır abi. He? Final skoru 3'lük sayılır. Hadi bakalım. Finali bilmek zordur. Hadi bakalım. Şimdi geldik o zaman bir sonraki maçımızın tahminine. Hangi maçmış bir sonraki Arjantin maç? Hırvatistan. O mu? Tekrar bakayım. Ben de bakıyorum Ama- hemen abi. Geç Salı- biten salı günü erken değil mi? başlar. Evet. Biz 2 gün yine. Mantıken. 2 gün şu dünya... Evet, Arjantin Hırvatistan abi. Evet. Salı günü. Salı günü akşam o. Hiç uzatmayacağım. Buna da Chatimizden alalım tahminleri. O 1-1 uzar 2 tane gelişine geldi ya chat. Yine bildin bile. 2-1 Arjantin diyorum. Hiç 2-1 Arjantin. uzatmadan, analize girmeden. 1-0 Arjantin Messi. Yine belli hocam, Messi gol atar. 3 orandan kapatılacak. Arjantin öne geçer, Hırvatistan turu geçer diyorum. 1-2 Hırvatistan güzel. alarak. Vay. Ben bunu bildiğim Bunu bilirsen zaman tamam. bu programı tahtada açarız. Futbolun kitabı başlık Koray Gök, ön söz öyle açarız. Chatimizde bir 1-1 gördüm. Bir skor daha göreyim. 4 tane 1-1. Tamam. Chat zaten. Chat 1-1. Chat tamamda. O zaman ufak ufak. Bir de şunu sorsam chat'e. Yüzde kaç veriyorlar bu eşleşmede tur galibine? Hangisine? Arjantin Hırvatistan'da mesela. Ben 65 diye uçayım. %65 Arjantin. 60-40 diyorum. Aynı İngiltere Fransa gibi. Vallahi bence 55-45 Hırvatistan. Öyle aslında da yani. Yani biz Messi olağanüstü diye Arjantin'in takımın kalanının kötü durumunu, oyuncular kötü değil de durum kötü. Acuna yok abi. Tagliafico oynuyor bu defa. Bu Arjantin için bir şans. Zaten Güzel haberi vereyim. chatimiz de demişti Biri zaten. de şey demiş chatimizde. Çedire oynamayacak demiş. Avantaj. Pasta oyuna girmeyecek. Tamam. Belhanda ile kavga eden adamı Belhanda'yı almadın onu aldın bunu da oynatmıyorsun hocam. Diyelim yine uzun programlarımızdan biri oldu çünkü maç çok güzeldi. Chatimize de çok teşekkürler. Natspor'da programlar su gibi akıyor, devam ediyor olacak. Biz 2 gün yokuz. Ondan sonra Koray hocam çık kafamın içinden bence de %55 Hırvatistan demiş Enes Bey. Hocam kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Baylar ağzınıza sağlık. Abi izleyen herkese teşekkürler. Aynen. Teşekkür ederiz ilgi alakalarına. Yorumları bekleriz. Beğenileri, Evet. abone olmayı Bir unutmayalım. de bir 250 bin yaparız aslanlar Aynen. gibi. Coca-Cola'nın sunduğu FIFA Dünya Kupası gün sonu programımızın bugün de sonuna geldik. Yarı finallerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi futbolun mucizesine kapılma zamanı. Dolabını Coca-Cola ile doldur ve zafere inan.